Atölye Masal YouTube kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlarım. Bugün sizlerle çok sevilen çabuk çanta tarifimi örüyor olacağız. Kendime doğum günü armağanı olarak tasarlamış olduğum bu minik çantam tarafınızdan çok sevildi arkadaşlar. Çok memnun oldum. Birçok arkadaşımız ördü, birçok arkadaşımız videolu beraber örsek diye teklifte bulundu. Ben de bu geri dönüşler sayesinde çantamı videolu olarak tarifini sizlerle paylaşmak istedim. Bugün sizlerle bu güzel çantayı, çabuk çantayı kısa süre içerisinde örüp bitireceğiz arkadaşlar. 1 saat gibi bir süre içerisinde örebiliyorsunuz. Boyutunu tabii siz kendiniz de değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Sayılarla oynayarak, benim vereceğim sayıların katlarını yaparak. Benim vereceğim tarifteki sayılara istinaden boyutu ne kadar oluyor hemen bir ölçelim. Taban kısmını yaklaşık 15 santim olarak başlıyoruz ve modelle birlikte genişliği 20 santimi buluyor neredeyse. Şöyle boyuna da bakalım. Boyu da yaklaşık 16 santim civarında oluyor. Yani yanınıza cüzdanınızı ve telefonunuzu alıp, anahtarınızı alıp içerisine koyup çıkabileceğiniz minik kullanışlı bir çanta oluyor arkadaşlar. Clutch çanta. İsterseniz çıt çıt takabilirsiniz. Elinizde taşıyabilirsiniz. Askı örebilirsiniz. Çanta kordonu yapabilirsiniz. Tariflerim kanalımda mevcut, benim yaptığım askılar, kordonlar. Hazır askılarda kullanabilirsiniz. Bu şekilde pratik bir çantaya sahip olabilirsiniz. Malzeme olarak ne kullandım onu da göstereyim arkadaşlar size. Ben çili ip alıyorum. Kendim sarıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir kağıt ipim var. Kağıt ipin yumuşaklığını alırken kontrol edip kendi istediğiniz şekilde alabilirsiniz. Bu şekilde açık bir renk, şeftali diye geçiyordu zannedersem. Ton örmek istiyorum ben bugün. Bu tonda öreceğiz. Yeşilini de daha önce örmüştüm. Takip eden arkadaşlarım bilirler. O da çok yakıştı. Renkler zevkinize göre çeşitlendirilebilir arkadaşlarım. Tığ olarak ne kullanacağım? Tığ olarak 6,5 tığ kullanıyorum arkadaşlarım ve makasımız var. Malzemelerimiz bu kadar. İsterseniz içerisine astar yapabilirsiniz, kese koyabilirsiniz ama ben herhangi bir şey kullanmadan direkt kendisini kullanacağım arkadaşlar. Pratik bir çanta zaten. Hemen yapıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Tarifine geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olabileceğinizi de hatırlatmak isterim arkadaşlarım. Videomu kaydetmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Yeni yayınlarımdan anında haberdar olabileceksiniz. Hadi o halde tarifimize geçelim. Evet arkadaşlarım, çanta yapımına başlayalım. İpim açık renk olduğu için zeminimi değiştirdim arkadaşlarım, daha rahat görmeniz adına. Şimdi zincir çekerek başlayacağız. Belki ilk defa örgü örecek arkadaşlarım bu çantayı dinlemek için başlayacaklardır. Onlar adına şöyle zinciri nasıl çekiyorum göstereyim. İpinizi bu şekilde parmağınızı dolayabilirsiniz. Şöyle biraz uzun bırakalım. Tığınızın kanca kısmına ipinizi şu şekilde şöyle bir çeviriyorsunuz arkadaşlar. Bir çapraz oluşturuyorsunuz. Onu orta parmağınız ve baş parmağınızda tutup şöyle biraz açayım. Tığın kancasıyla alıp buradaki oluşturduğunuz boşluktan, yani ilmekten geçiriyorsunuz. Tekrar yapalım. İpimi aldım, çaprazı gördüm. Buradaki ipi çekip ilmeğimin içinden geçirip sıkıştırdım. Ardından bu tığımın içerisindeki ilmekten sürekli ip çekerek devam edeceğim. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde zincir çekiyorsunuz arkadaşlar. Deneye deneye öğrenebilirsiniz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 tane zincirimizi yaptık arkadaşlarım. Şimdi bir sıra sık iğne ile döneceğim. Şu ilmeğe değil, ikinci ilmekten başlayarak yapacağım arkadaşlar. Şu ikisini bir alalım. Sık iğne yapacağız. Hatta şu arkasından yaparsak daha güzel sonuç alacağız. Bakın, tığımda ilmeğim var. Zincirimin bir katını alıyorum, sırtını çeviriyorum. İpi bunun içinden geçirip 2 ilmek oluşturuyorum ve ikisini bir kapatıyorum. Zincirimden alıyorum, ikisini bir kapatıyorum. Zincirimden alıyorum, ikisini bir kapatıyorum.
bir kapatıyorum. Sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Başa kadar devam edelim bu şekilde. Her zincire bir tane gelecek şekilde sık iğnemiz olacak. Evet. Son ilmekte farklı sayıyı çalışacağız. Bunu da örelim. Evet, son ilmeğimize geldik arkadaşlar. Son ilmeğimizde 3 tane 1 2 3 sık iğne aynı yere battım. Neden zincirimin arkasını çevirip sırtından aldım? Çünkü bu etrafında devam ederek dönerek öreceğiz çantayı. Burayı kullandık. Şu yanında oluşan 2 ilmeği birlikte alacağım. Bakın arkasını çevirdiğinizde zincir gibi düşmüş oldu. Tabanımızda açıklık olmaması adına bu şekilde çalıştım. Şimdi şu da oluşan ilmekler. Bakın şu ipimizi de içinden götürüyorum. Şu ilmeklere, boşluklara batarak şimdi sık iğnelerimizi yapıyoruz. Zincirin diğer tarafında. Yine hepsine birer tane batıyorum. Birer sık iğne yapıyoruz. Ben şu şekilde ipimi alınca daha da rahat kullanıyorum arkadaşlar. Parmağıma dolamaktansa. Çok sıkmadan gevşek örmeye dikkat edin arkadaşlar. Bu öreceğimiz çantada zaten kağıt iple de çok sıkı örmek sizi zorlayacaktır. Şöyle alalım. Şöyle elinizle de el ütüsü yaparak düzelterek örmeye devam edin. Biraz ipimi açayım. Şimdi şu ilmeği de örelim. Başladığımız noktaya geliyoruz. Buraya da 3 tane batalım arkadaşlar. Aynı yere 3 kez batıyorum. Arkadaşlar 3 tane yapmış oluyoruz. Dönüşlerde 3 sık iğnemiz olmuş oluyor. Şimdi tamamladık arkadaşlar. Taban kısmını şu şekilde bir düzelteyim elimle. Bakın şöyle göstereceğim şimdi size aralık kısmını. Gördünüz mü? Güzel bir başlangıç oldu bizim için. Arzu ederseniz taban kısmını tabii siz de genişletebilirsiniz arkadaşlar, ama benim tarifimde, benim yaptığım çantayı örmek istiyorsanız bu kadar bir sık iğne yeterli arkadaşlar. Şimdi modeli kurmaya başlayacağız. Bir üst sıraya geçeceğiz ve modeli kurmaya başlayacağız. İlk sırada V şeklinde modeller kuracağız ve o şekilde devam edeceğiz. Başlamadan önce kaç sık iğnemiz olmuş onu da bir görelim arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 sık iğne üzerine kuracağız arkadaşlar. Şimdi ipimi uzatıyorum arkadaşlar. Uzunca alıyorum. Başına doluyorum. 1 diyorum buna. 2, 3. Hepsini bir toparlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Aynı yere batıyorum arkadaşlar. Uzunca çekiyorum. 1, 2 ve 3. Hepsini bir kapatıyorum. Tığımı da beklettim. Şimdi birinci V'mizi oluşturmuş olduk. Arada herhangi bir işlem yapmıyorum. 1, 2 sık iğne boşluk bırakıyorum. 1, 2, 3 defa çekiyorum. Tığımda bekletiyorum. Buradan tutuyorum.
Hepsini bir kapatıyorum. Şuradan geçirip kapatmış oluyorum. Bir zincir çekiyorum araya. Tekrar başına doluyorum. Aynı yere batıyorum. 1, 2, 3. Tığımı, ipi çekiyorum. Hepsini kapatıyorum. İkincisini yapmış olduk. Herhangi bir işlem yapmıyorum arada. 1, 2 sık iğne sayıyorum. Üçüncüye batıyorum. Uzunca çekiyorum. 1, 2, 3. Hepsini bir topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Aynı yere batıyorum. 1, 2, 3. Parmağımı koyuyorum. Hepsini aynı anda topluyorum ve kapatıyorum. Bakın. Bu şekilde kuruyoruz. V dediğim bacaklar. Arada herhangi bir zincir yok. Boşluk olarak tabandaki sık iğneleri 2 tanesini aralık bırakarak devam ediyoruz. V'lerin arasını yaparken bir zincirim var. V'leri aynı ilmeğin içerisine yapıyorum. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. Şimdi diğer V'ye geçeceğim. Arada herhangi bir işlem yapmıyorum. İpimi tığımın başına doluyorum. 1, 2 boşluk bırakıyorum sık iğne. Üçüncüye ipimi uzunca çekiyorum. 1, 2, 3. Tığımda beklettim. Hepsini beraber kapatıyorum. Birinci bacağını yaptık. Bir zincir çekiyoruz araya. Başına doluyorum. Aynı yere batıyorum. 1, 2, 3. Hepsini bir topluyorum ve kapatıyorum. Diğer V'ye geçeceğim için herhangi bir zincir çekmiyorum. Başa kadar yapayım arkadaşlar bunu hızlıca. Köşeyi dönerken nasıl yapacağız onu da görmüş olalım. Evet arkadaşlar, şimdi başa kadar ördüm. Herhangi bir zincir çekmiyorum. Şimdi burada V'm için tepe noktasına batıyorum. Orada arada bırakacağınız sık iğneyi saymayabilirsiniz. 1, 2, 3. Bir zincir çekiyorum. Hemen yanındakine batıyorum. 1, düzeltiyorum, aynı yere batıyorum. 2, 3. Evet, yapmış olduk. Şimdi bakın, hepsinde ikişer boşluk bıraktık. Tepe noktasında kaymaması için modeli bir tane bırakarak hemen en başına battım. Şimdi yanındaki için de bir yapalım. Diğer V'yi yapacağım. Zincir çekmiyorum, başına doluyorum. Karşılığına batıyorum arkadaşlar. Bir tane de burada bırakıyoruz. Karşılığına batıyorum. 1, 2, 3. Hepsini bir topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. 1, 2, 3. Ve devam ediyorum. 2 boşluk bırakıyorum. 1, 2, 3. Bir zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Şu şekilde dönüş yapmış olduk. Gördünüz mü? V'ler tam karşılıklı. Bir tane tepe noktamız da var. Bu şekilde devam edeceğiz. Örerken çekeceğiniz ilmek uzunluklarının birbirinin aynı olmasına dikkat edin.
V ortalarında bir zincir. Arada herhangi işlem yapmadan devam edeceğiz. Ben şimdi diğer başa kadar örüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi karşılıklı örüp geldim. Sonuncusunu beraber yapalım. 1 2 3. Hatta sondan bir önceki köşeyi yapacağız, onu göstereceğim. Bir zincir çekiyorum aynı yere. 1 2 3. Evet, diğer tarafta da bir zincir bırakmıştık arada. Yine bir zincir bırakıyorum, tepe noktasına geliyorum. Burada da yine bir zincirimiz kalmış oluyor. 1 2 3. Biraz kısa oldu arkadaşlar. 1 2 3. Tamam. Araya bir zincir çekiyorum. Köşe noktaları nasıl olmuş onları göreceğiz. 1 2 3. Evet, bakalım. Şimdi ilmek kaydırmayla yana birleştiriyorum. Arkadaşlar bakın, ilmek kaydırmayla birleştirdikten sonra modelin V'nin ortasında da ilmek kaydırmayla geçip bir zincir çekiyorum. Şimdi bir bakalım. Şöyle elimizle bir düzeltelim. El ütüsü yapalım. Ördükçe düzelterek devam edin lütfen siz de. Şimdi bakın. Bütün V'lerimiz karşılıklı denk geldi. Örgümüzün başında bir tane V var. Çeviriyorum. Örgümüzün başında bir tane V var. Yine karşılıklı V'lerimiz. Bizim çantamızın yan kısmını oluşturmak için koymuş olduğumuz V'ler bu tepelerdeki arkadaşlar. Diğerleri de zaten gördüğünüz gibi karşılıklı gelecek katladığımızda. Kaç tane V oluşmuş onu da hadi sayalım. Şu ilmeğimizin olduğuna 1 diyelim. Şöyle yapayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 tane var arkadaşlar. Şimdi yapacağımız işlem, köşeleri dönerken yapacağımız işlemi tekrar göstereceğim. Öncelikle bir tane yükselerek nasıl yapacağımızı göstereyim. V'lerin ortasından çalışacağız demiştik. İpimi çekip yükseltiyorum. 2, şu tığımdaki 1 2 3 olarak sayıyorum. Hemen kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere 1 2 3. Hepsini bir kapatıyorum. Herhangi bir işlem yapmıyorum. Bakın bu arayı kullanmıyoruz. V'nin göbek kısmına atlıyorum. 1 2 3 kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere 1 2 3 doluyorum. Hepsini bir kapatıyorum. Bakın zincir çekmiyorum. V'nin göbek kısmına atlıyorum. 1 2 3. Şöyle bir bakalım. Bakın. Şu ara kısımları kullanmıyoruz. Bunlar herhangi bir işlem yapmadan V'leri birleştirdiğimiz yerler. Bu şekilde V'lerin üzerine yaparak devam edeceğiz. Ben bir tur dönüp geliyorum arkadaşlar. Üst sıraya nasıl geçiyoruz onu tekrar bir daha görmüş olalım. Şimdi arkadaşlar ben bir tam tur döndüm geldim. Bakın köşelerde de yine aynı şeyi yaptım. Herhangi bir değişik işlem yapmadım. Hep V'lerin üzerine birer tane V çalışarak başlangıç noktamıza geldim. Şurada bir V var. Burada bir V var. Birazcık geniş olmuş. Şimdi bu V'yi bu V'ye birleştireceğiz. İlmek kaydırma yapıyorum. Göbek kısmından tekrar ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincirle kilitliyorum. Ve yükselerek devam edeceğim arkadaşlar. Köşelerde yapacağımız işlem budur. Şunu içeriye çekeyim.
Köşelerde yapacağımız işlem bu arkadaşlar, dönüşlerde. Aslında farklı bir işlem yapmıyoruz. Sadece ilmek kaydırmayla birleştirip tekrar yapacağımız işlemlere aynı şekilde devam ediyoruz. Şöyle bir tane hemen V'mizi oluşturuyorum. Bakın. Bir üste çıktım. 3. sırama başladım. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Benim size vereceğim tarifte yapmış olduğumuz çantada bakalım. 9 sıra olarak ben örmüştüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sıra verdiğim ölçüler için arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu şekilde eni olacak modelle birlikte. Ben bu ölçüleri çok uygun buldum kullanım için arkadaşlarım. Siz uzatmak isterseniz sıra sayılarını değiştirebilirsiniz tabi. Şimdi ben 9 sıraya tamamlayacağım. Ardından ağız kısmında nasıl bir işlem yapacağız onu göreceğiz. Örüp hemen geliyorum. Evet arkadaşlarım, şimdi ben sıramı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra olarak tamamladım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi V'ler hepsi birbirinin üzerinde. Şöyle bir çanta formu oluştu. Gayet muntazam. Benim hoşuma gitti. Şimdi ağzını toparlamak için kenar çalışacağız arkadaşlarım. Kenar için birkaç çeşit örebileceğiniz tarifim var. Onların detaylı videolarını paylaştım ben. Video linklerini de ekleyeceğim. Ama ağzı toparlamak için en uygun kenarın hangisi olduğunu şimdi göstereceğim size. Ters sık iğne ile örüyoruz arkadaşlar. Tekrar yapayım. Bitirdim. İlmek kaydırmayla V'nin göbeğine geldim. Bir zincirimi çektim. Şimdi tersine, örgümün tersine öreceğim. İlmeğim tığımın üzerindeyken arasına batıyorum arkadaşlar. İlmek alıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Buraya batmıyorum. V'nin ortasına batıyorum. İlmek alıyorum. İkisini bir kapatıyorum. En uygun ters sık iğne bu çanta için ağız toparlamada yapabilirsiniz arkadaşlar bu teknikle. Ama dediğim gibi tepelere değil aralara batacağız. 2 V'nin arasına batıyorum. V'nin göbeğine batıyorum. 2 V'nin arasına batıyorum. V'nin göbeğine batıyorum. Şu birazcık geniş oldu. İlmeklerimizi hepsini eşit yapmamız lazım arkadaşlar. Şöyle tekrar yapalım. V'nin göbeğine batıyorum. 2 V'nin arasına batıyorum. V'nin göbeğine batıyorum. 2 V'nin arasına batıyorum ve ters sık iğnemi bu şekilde yapıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Bu şekilde bir toparlama olacak. Şöyleydi. Bu şekilde toparlayacağız. Şimdi bütün etrafını ben hızlıca dönüyorum arkadaşlar. Evet, sonuncusunu da yaptım ve tamamladım arkadaşlar. İpimi kesiyorum şimdi. Çantamızı burada sonlandırıyoruz. Hemen şöyle iğne yardımıyla bu ipimizi de toparlayacağım. Şöyle aradan geçiriyorum arkadaşlar. Şöyle sıkıştıralım. Şöyle aralardan geçirelim. Şöyle arkada bir düğüm yapayım. Şöyle aralardan geçirerek kaybedelim. Şöyle düzeltelim. Instagram hesabımda diğer renklerle çalışmış olduğum çantalarda mevcut arkadaşlar. Onlara da bakabilirsiniz. Size fikir olsun. Hangi renkte çalışmak istediğinizde karar vermek adına dilerseniz fikir alabilirsiniz o şekilde. Bakın şöyle bir çantamızı yapmış olduk. Buradan dediğim gibi bir mıknatıslı klipsle kapatabilirsiniz. İsterseniz askı yapıp da kullanabilirsiniz. Ben hazır askı
takmayı tercih ettim arkadaşlar. Diğer çantalarımda bunu da bu şekilde kullanacağım. Ağzına herhangi bir kapatmak için bir aparata ihtiyaç duymadım. Uzun bir süre kullanıyorum diğerlerini. Rahat oluyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Hepimizin ellerine sağlık arkadaşlarım. Bu şekildeki içeriklerime ulaşabilmek adına kanalıma ücretsiz abone olabileceğinizi de hatırlatmak isterim. Videomu beğenmeyi ve kaydetmeyi unutmayın. Bildirimlerinizi de açın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.